Sevgili dostlar, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Şimdi size harika bir lor böreği yapacağım. Onun için şöyle 6 bardak bir un koyacağım. Bu bir bardak. Diyeceğim sana. Dilek Tut yemek kanalını ismi 4 bir yemek tarifi oldu. Dilek Tut kanalı bir yemek tarifi oldu. ve 6. Evet, kanalımızın adını değiştirdik dostlar. Bizi bulmakta tabii ki de zorlanabilirsiniz. Şimdi şöyle açıyorum, bir havuz yapıyorum dostlar. Şöyle 2 kaşık şekerini atıyorum. Şöyle 1,5 kaşık da tuzunu atıyorum. Şöyle bir bardak yoğurdumuzu koyuyorum. İçine bir bardak da ılık su koyacağım dostlar. Şimdi ben bir kaşık istiyorum anneciğim. Bakın şöyle beyazıyla siyahını lafa bakın. Sarısını ayırıyorum. Çünkü üzerinde kullanacağım dostlar. Tamam, işte bu kadar. Şimdi şöyle 1, 2, 3 yemek kaşığı da yağ koydum. Evet. Şöyle bir su bardağı da havuzumuza suyumuzu koyuyorum. Şimdi de mayamızı koyacağım. Dostlar, böyle hamur yoğurmayı çok seviyorum. Kolum ağrımadığı sürece. Bakın, ondan sonra da güzelce havuzumuzda hamurumuzu kararak kenarlarından harika bir havuzumuz oldu. Bakın, oh mis gibi. Ben hamurla oynamayı seviyorum dostlar. Böyle yoğrulduğunda görüşeceğiz inşallah. Çok güzel bir hamurumuz oldu. Bakın dostlar, bezelerimizi ayırdık. Şöyle koyalım. Üstünde güzelce kapatalım. Hem mayalansın hem de bezelerimiz dinlenmiş olsun. Böyle evinizde bulunan temiz bir muşambanın arasına koyarsanız hamurumuz daha bir güzel paylaşır. Şerif ablaya teşekkür ediyorum. Bunu bana Kadirli'den yollamış. Bakın dostlar, böyle açtım. Bezelerimiz koca koca gözüküyor. Vallahi. Bak, birbirlerine birleşmişler. Koca koca olmuşlar. Şimdi bunları açacağım inşallah. Göreceğiz hep beraber. Görüşeceğiz dostlar. Kokusu çok güzel geliyor. Dostlar, ben pratik olsun diye hamuru yoğurur yoğurmaz bezeledim ki bir de ayrıyeten beze mayası beklemeyelim diye. Ama gerçekten güzel olmuş, bakın. Çok güzel olmuş. Hemen açmaya başlıyorum.
çok güzel olmuş dostlar. Kendini yani kolumu zorlamadan açabiliyor. İşte bu kadar yeterli. Şöyle alalım. Bakın dostlar, hamurlarımızı açtım. 4 tane açtım. Şimdi şöyle yağımızı güzelce erittim. Şöyle 3 kaşık bir koyalım. Her yerine değecek şekilde şöyle güzelce de mutlaka her yerine yağsını değdirelim dostlar. Yağ değmeyince güzel olmuyor çünkü. Şimdi şöyle bükelim. Büktüğümüz yerin üzerine yine güzelce yağlarımızı sürelim. Tekrardan sürelim ki böreğimiz güzel olsun. Şimdi de böyle sürelim ve bir tabağa koyarak bunu buzdolabımıza koyalım dostlar. Şöyle yapalım. Buzdolabımıza götürüp koyalım. Ve böyle koyup buzdolabına koyacağım. Ve burada 20 dakika kadar bekleyecek. İçini hazırlayalım. Bakın bu arada dostlar köfte de yaptım, içli köfte. Ama kanalıma çok yaptığım için buraya koymadım. Hatta şurada da tarifi var. Evet. Onu bize kendimize yiyelim. Çocuğumuzla. Ramazana hazırlıklarımız son sürat. Evet, onu Ramazan'da haşlayacağız, yiyeceğiz inşallah dostlar. Buzluğa koyacağım. Size şuradan da göstereyim bakın. Şöyle maydanozumuzu doğrayacağım. Lor ve beyaz peynirimizin içine karıştıracağım. İşte içimiz hazır. Bakın dostlar. Lor ve beyaz peynirimizin üzerine yıkayıp kuruttuğum maydanozlarımı koyuyorum. Zaten peynirin tuzu yeterli. Onun için sadece şöyle biraz pul biber ekliyorum, o kadar. Başka baharat koymuyorum. Ve karıştıracağız, tamam.
Şöyle ilk koyduğumu alıyorum. Ve bunu gene geri buzluğumuza koyuyoruz. Bunu da şöyle güzel güzel açacağım Allah izin verirse. Bizim dolap da çok fena donduruyor. Güzel olmuş. Kalıp İyi. gibi. İyi üşümüş dostlar. Hı hı. Kendi boyutuna getirince Evet. devam edeceğiz. İşte hala açmaya devam ediyoruz gördüğünüz Tamam, gibi. bu kadar açtık dostlar. Şimdi şöyle bir bıçak ya da ruletle ortadan keselim. Gitmez kızım. Bakın. Şu şekilde şöyle ortadan kesiyorum. Ve iç harcımızdan şöyle koyuyorum. Bu şekilde koyuyorum. Şöyle bakın dostlar, sarıyorum. Şöyle güzelce kapatalım. Ve bırakalım şöyle dursun bakalım. Şimdi de bunu saralım. Şöyle küçük küçük doğruyorum bir orta boy dostlar. Ve tepsimize dizeceğiz. Yağlanmış. Evet, yağladığımız tepsimize bu şekilde dizeceğiz. Tamamını dizdiğimizde gösteririm size dostlar. Evet. Şimdi bunu mayalamaya bırakalım dostlar. Geriye kalanını da şu küçük tepsimize dizmeyi düşünüyorum. Kız ya, bana niye kızıyorsun? Ama hani kamera varmış gibi konuşuyorsun. Kamera varmış gibi her malzemeyi hazırlıyorsun. Mesela bunun içine ne kattın söylemedin. Ne katacağım? Yumurta. Bir cıcık da tereyağı koydum. Hani dostlarımdan bir tanesi bir tutam bir şey saymıştı bana. O hesabı bir tutam koydum işte. Allah razı olsun ondan. Ne kadar hoşuma gitmişti. Neyse bitirince görüşürüz. Tamam dostlar. Şimdi sıra geldi. Bunların üzerlerine dereotu dağıtmaya. Dereotu nereden çıktı ya? Çörek otu. Çörek otu. Dereotunu da çok severim dostlar. Çok faydalı. Dizi ağrıyan dostlarıma tavsiye ederim. Dereotu yesinler. Ben çok faydasını gördüm. Onun için tavsiye ediyorum. Yani bu bir reklam falan değil dostlar. Ya çörek otu
Dereotunun reklamı mı olur ya? Allah'ım ya Rabbi ya. Ama Satılan bir şey değil. Pazaradan gidip alacaklar. Yeşil yeşil yiyecekler. Evet, aynen öyle. Hadi. Tamam. Şimdi doğru Şimdi fırına. onu fırına. Sevgili dostlar, bakın böreğimiz çok gerçekten harika oldu. O kadar güzel oldu ki altı üstü tam kıpkırmızı pişti. Tam lokmalık yemelik oldu. Misafirlerimize, çocuklarımıza. Hani tek tek çıkartabilirsin. Ya işte Çünkü lokmalık. tembellik var ya işin içinde. Dostlar tembellik olduğu için bakın şöyle güzelce size servis de yapıp çıtırlığını da göstereceğim. Şöyle koyayım. Gerçekten mükemmel oldu. Doğru. Bakın şöyle göstereceğim nasıl kat kat nasıl güzel olduğunu. Böyle çıtır çıtır bakın. Harika dağılıyor. Bakın. Yani gerçekten mükemmel oldu. Hani ben yaptım diye değil. Bol içli, çıtır çıtır. Kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı, güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın dostlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Bizi buralardan izleyin. Daha bir şey demiyorum. O kadar diyorum. Şimdi bir de ben yiyeyim bakayım. Çok lezzetli.